Evet, herkese selamlar. Gelin bugün sizi 28 Ocak 2026'ya Etihad Stadyumuna götürelim. O gece Şampiyonlar Ligi'nde daha önce hiç yaşanmamış bir şey oldu. Manchester City ve Galatasaray tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geldi. Peki bu kadar yüksek tansiyonun, bu kadar taktiksel savaşın ve unutulmaz anların olduğu gecede sahnenin ışıkları kimin üzerindeydi? Gelin hep beraber bu sorunun cevabını arayalım. Şimdi bu maç öyle sıradan bir grup maçı değildi. Atmosferi bambaşkaydı. Çünkü bir tarafta Manchester City vardı, son 16'ya doğrudan gitmek için sahaya çıkıyordu. Diğer taraftaysa Galatasaray o çok değerli play-off biletini garantilemek istiyordu. Kadrolara baktığımızda ise iki farklı hikaye görüyoruz. City, savunmadaki önemli eksikleriyle bir nevi sakatlık kriziyle boğuşuyordu. Galatasaray cephesinde ise durum tam tersiydi. Moraller tavan yapmış, neredeyse tam kadro gelmişlerdi. Bir de işin duygusal tarafı vardı tabii. Eski City'li İlkay Gündoğan ve Leroy Sané yuvalarına rakip olarak dönmüştü. Maçın başlama düdüğü çaldı ve Manchester City adeta bir fırtına gibi başladı. Öyle bir pres, öyle hızlı paslar yaptılar ki Galatasaray'ı resmen kendi sahasına hapsettiler. Bu baskının gole dönüşmesi de pek uzun sürmedi. Ve tabii ki bütün gözler Erling Haaland'ın üzerindeydi. Ama neden? İşte bu grafik her şeyi anlatıyor aslında. Son 8 maçta sadece tek bir gol atabilmişti. Yani Haaland gibi bir gol makinesi için bu ciddi bir kuraklık demekti ve üzerindeki baskı da giderek artıyordu. İlk yarı adeta göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Dakika 3'te Haaland bir yokladı, adeta geliyorum dedi. Bu sadece bir uyarıymış meğer. Çünkü dakikalar 11'i gösterdiğinde Doku'nun harika pasında golü attı. Galatasaray daha bu golün şokunu atlatamadan City bir darbe daha vurdu ve farkı 2'ye çıkardı. Peki ne oldu da City ilk yarıda bu kadar rahat farka gitti? İşte burada karşımıza tek bir isim çıkıyor. Jeremy Doku. Yaptığı o 2 asiste City hücumunun beyni oldu, Galatasaray savunmasının kilidini tek başına açtı resmen. Sahanın bir ucunda Doku şov yaparken, diğer ucunda Victor Osimhen'in de kendince bir hedefi vardı. Atacağı tek bir gol onu kulüp tarihine yazdıracaktı. Bu rekor onun için büyük bir motivasyon kaynağıydı. Ama durun, maç daha bitmedi. Soyunma odasından ikinci yarıya bambaşka bir Galatasaray çıktı. Şimdi gelin Aslan'ın direnişine ve maça nasıl tutunmaya çalıştığına bakalım. Devre arasından sonra oyunun rengi tamamen değişti. Bu defa başrolde forvetler değil, kalelerinde devleşen iki isim vardı. Bir tarafta Donnarumma, diğer tarafta Uğurcan Çakır. İkisi de inanılmaz kurtarışlar yaptı. Ve geldik o ana. Dakika 64. Maçın kırılma anı diyebiliriz. Galatasaray o kadar yüklendi ki sonunda aradığı o altın fırsatı yakaladı. Ve top kimin önüne düştü derseniz, rekor için sahada olan Osimhen'in. Nijeryalı forvet harika vurdu. Bütün stat gol diye ayağa kalktı ama İtalyan kaleci Donnarumma bugün olmaz dercesine inanılmaz bir refleksle topu çıkardı. Galatasaray'ın maça dönme umutlarını o an için resmen bitirdi. Tabii bu kaçan golden sonra Okan Buruk'tan hamleler gecikmedi. Oyuna taze kanları sürerek bir şeyler denedi. Ama Manchester City savunması o kadar iyi organize olmuştu. O kadar sağlam duruyordu ki bu değişiklikler maalesef istenen sonucu vermedi. Peki 90 dakikalık bu nefes kesen mücadelenin ardından ortaya nasıl bir tablo çıktı? Bu sonuç iki takımın Avrupa'daki geleceğini nasıl etkiledi? Sonuçlar aslında her şeyi özetliyor. Manchester City bu 2-0'lık galibiyetle puanını 16 yaptı ve adını doğrudan son 16 turuna yazdırdı. Galatasaray ise 10 puanda kalmasına rağmen Avrupa macerasına play-off turunda devam etme hakkını kazandı. Yani bir anlamda teselli ödülünü kaptı. Yani gecenin sonunda aklımızda kalanlar şunlar oldu. Doku, sahanın tartışmasız yıldızıydı. Haaland üzerindeki o baskıyı golle attı. Ve en önemlisi Galatasaray için Avrupa'da mücadele henüz bitmiş değil. Şimdi Galatasaray için önlerinde çok ama çok zorlu bir viraj var. Şubat ayında onları iki ayaklı, ölüm kalım mücadelesi niteliğinde maçlar bekliyor. İşte bu sonuç akıllara o meşhur soruyu getiriyor. Bu mağlubiyet Galatasaray için bir sonun başlangıcı mıydı yoksa asıl büyük maceranın ilk adımı mıydı? Bunu bize zaman gösterecek. İzlediğiniz için teşekkürler.